15 Ağustos 1977 gecesi Ohio'daki Big Ear radyo teleskobu rutin bir tarama yapıyordu. Samanyolu'nun derinliklerinden gelen o bitmek bilmeyen statik gürültü saatler 22.16'yı gösterdiğinde aniden kesildi. Yerini daha önce hiç duyulmamış kusursuz ve dar bantlı bir radyo sinyaline bıraktı. Tam 72 saniye boyunca süren bu gizemli frekans, evrenin doğal gürültüsünden tam 30 kat daha güçlüydü. Birkaç gün sonra astronom Jerry Eman, bilgisayar çıktılarındaki o garip kod dizisini gördüğünde donup kaldı. Heyecandan elindeki kırmızı kalemle o anı tarihe geçecek bir notla mühürledi. Sadece tek bir kelime. Wow! Peki yay takım yıldızı yönünden gelen bu sinyal tam olarak neydi? Bir ekipman hatası mı, yeryüzünden seken bir yansıma mı, yoksa insanlık tarihinin beklediği o kozmik merhaba mı? Bugün o 72 saniyelik sessizliğin bozulduğu bilimin en büyük muammasına wow sinyaline bakıyoruz. Bu kozmik gizemin kökleri 1960'ların başında Ohio Eyalet Üniversitesi'nin mütevazı ama bir o kadar iddialı projesiyle Big Ear radyo teleskobuyla başlıyor. Ancak Big Ear bugün bildiğimiz o devasa beyaz çanak antenlere hiç benzemiyordu. Daha çok 3 futbol sahası büyüklüğünde düz bir metalik düzlüğü ve devasa yansıtıcı panelleri andıran tuhaf bir yapıydı. Görevi ise basitti. Evrenin derinliklerinden gelen radyo dalgalarını taramak ve insanlığın en eski sorusuna bir yanıt bulmaktı. Orada kimse var mı? 15 Ağustos 1977 gecesi her şey sıradan görünüyordu. Teleskop, yay takım yıldızı yönündeki M55 yıldız kümesine odaklanmış, okyanus gibi uçsuz bucaksız uzay boşluğunu tarıyordu. O gece vardiyada hiçbir astronom yoktu. Teleskop tamamen otomatik çalışıyor, yakaladığı her veriyi eski bir bilgisayar terminaline satır satır kağıda döküyordu. Kimse o an Ohio'nun bu sessiz düzlüğünde insanlık tarihinin en büyük astronomik keşfinin sessizce daktilo edildiğinin farkında değildi. Bu sessiz daktilo vuruşlarının ardında bilimin en katı kurallarını bile sarsan bir fizik yatıyordu. Wow sinyalini sıradan bir radyo parazitinden ayıran şey, tam olarak 1420 MHz frekansında, yani hidrojenin doğal titreşim hattında olmasıydı. Bilim dünyasında bu frekansa su deliği denir. Eğer galakside başka bir medeniyet bizimle iletişim kurmak isteseydi, muhtemelen evrenin en yaygın elementinin bu evrensel dilini seçerdi. Ancak tek tuhaflık frekansı değildi. Sinyal, Big Ear teleskobunun gökyüzündeki bir noktayı tarama süresi olan tam 72 saniye boyunca sürmüştü. Ne bir saniye eksik, ne bir saniye fazla. Bu, sinyalin yeryüzünden bir yansıma değil, uzayın derinliklerindeki sabit bir noktadan geldiğinin sarsılmaz kanıtıydı. Üstelik sinyal son derece dar bantlıydı. Doğadaki hiçbir pulsar veya kuasar bu kadar keskin ve odaklanmış bir yayın yapamazdı. Bilimsel veriler tek bir yöne işaret ediyordu. Bu doğal bir gürültü değildi. Ama asıl muamma bu kusursuz sinyalin ne olduğundan çok neden bir daha asla duyulmadığıydı. Radyo teleskobunun başında o gece kimse yoktu. Ancak birkaç gün sonra bilgisayar çıktılarını inceleyen astronom Jerry Eman için zaman duracaktı. Sayfalar dolusu karmaşık veri dizisinin arasında kırmızı mürekkeple işaretlenmiş o meşhur kod belirdi. 6 E Q U J 5. Bu bir şifre ya da kelime değildi. Sinyalin yoğunluğunu gösteren bir grafikti. Ancak Eman verideki o kusursuz çan eğrisini, o matematiksel saflığı gördüğünde bunun sıradan bir parazit olmadığını anladı. Heyecandan elindeki kırmızı kalemi kaptı ve o anki şaşkınlığını tarihe geçecek tek bir kelimeyle kağıda döktü. Wow! Bu not modern astronominin en ikonik anlarından biriydi. Eman başlangıçta bunun yeryüzünden seken bir askeri sinyal ya da gizli bir uydu yayını olduğunu düşündü. Ancak yapılan tüm incelemeler o bölgede ne bir uydu ne de bir radyo yansıması olduğunu gösteriyordu.
İnsanlık o güne dek yakaladığı en yapay ve en güçlü çağrıyla karşı karşıyaydı. Ancak bilimsel şüphecilik, yapay görünen her şeyin ardında mutlaka doğal bir mekanizma arar. Eğer bu bir mesaj değilse, devasa bir kozmik kaza olabilir miydi? Gökbilimciler, 10 yıllar boyunca wow sinyalini açıklayabilecek doğal bir kaynak arayışına girdiler. İlk şüpheliler, pulsarlar ve kuasarlardı. Uzayın derinliklerinde muazzam bir enerjiyle radyo dalgaları yayan bu gök cisimleri bazen yanıltıcı olabilir. Ancak wow sinyali ne pulsarların ritmine ne de kuasarların geniş bantlı kaotik yapısına uyuyordu. 2016 yılında gökbilimci Antonio Paris tarafından ortaya atılan kuyruklu yıldız teorisi bilim dünyasında kısa süreli bir heyecan yarattı. Teoriye göre o esnada bölgeden geçen iki kuyruklu yıldızın etrafındaki hidrojen bulutları bu frekansı tetiklemiş olabilirdi. Fakat bu iddia da kısa sürede çürütüldü. Çünkü kuyruklu yıldızların yaydığı radyo dalgaları bu kadar keskin ve odaklanmış olamazdı. Doğal adaylar birer birer elenirken wow sinyali hala bir muamma olarak kalmaya devam ediyordu. Eğer bu bir doğa olayı değilse geriye tek bir kışkırtıcı ihtimal kalıyordu. Bu kışkırtıcı ihtimal insanoğlunun binlerce yıldır sorduğu o devasa soruya işaret ediyordu. Yalnız mıyız? Wow sinyalinin o kadar dar mantlı ve o kadar odaklanmış olması SETI araştırmacıları için tesadüf olamayacak kadar mükemmel bir tekno imza görüntüsü çiziyordu. Eğer bu bir doğa olayı değilse, yay takım yıldızı yönünden bize doğru yayın yapan devasa bir radyo vericisiyle mi karşı karşıyaydık? Bir medeniyetin milyonlarca ışık yılı öteye böyle bir sinyal göndermesi için gereken enerji, Kardashev ölçeğine göre tip 2 veya 3 düzeyinde, yani bir yıldızın tüm enerjisini kontrol edebilen bir uygarlığa işaret ediyordu. Belki de bu bir mesaj değildi. Belki de çok uzaklardaki bir kozmik deniz fenerinin ışığı sadece bir anlığına dünyamızın üzerinden geçmişti. Ya da daha kötüsü, biz sadece onların kendi aralarındaki bir konuşmanın kazara duyulan bir yankısına şahit olmuştuk. Ancak bu kozmik merhaba teorisinin önündeki en büyük engel, bilim dünyasını asıl korkutan o derin sessizlikti. Bu derin sessizlik, wow sinyalinin en sinir bozucu yanıydı. Bilim, doğası gereği tekrarlanabilirliğe dayanır. Bir olayın gerçekliğini kanıtlamak için onun yeniden gözlemlenmesi gerekir. Ancak Jerry Hammond ve ekibi takip eden aylarda ve yıllarda teleskopu defalarca aynı koordinatlara çevirdi. Daha gelişmiş radyo teleskoplar modern sistemlerle o bölgeyi binlerce kez taradı. Sonuç hep aynıydı. Mutlak ve sağır edici bir sessizlik. Bu durum wow sinyalini Fermi paradoksunun en acı örneği haline getirdi. Eğer evren bu kadar büyükse ve herkes oradaysa neden hepsi bu kadar sessiz? Belki de yakaladığımız şey milyarda bir ihtimalle gerçekleşen nadir bir astrofiziksel olaydı. Ya da belki de o sinyali gönderenler biz daha cevabımızı hazırlayamadan oradan ayrılmıştı. Wow sinyali karanlık bir ormanda aniden parlayıp sönen bir kibrit çöpü gibiydi. Işığı gördüğümüzden emindik ama o ışığı bir daha asla bulamadık. Ta ki modern teknoloji onlarca yıl sonra yeni bir kapı açana dek. Bu yeni kapı 1977'nin çok ötesinde bir teknolojiyle 2020 yılında aralandı. Gökbilimci Alberto Caballero, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia verilerini kullanarak sinyalin geldiği bölgedeki binlerce yıldızı tek tek inceledi. Hedefi Güneşimize benzeyen ve yaşanabilir bölgeye sahip bir aday bulmaktı. Araştırma sonucunda wow sinyalinin geldiği koordinatlarda 2, M, A, S, 1, 9, 2, 8, 1, 9, 8, 2 kodlu Güneş'e ikiz kadar benzeyen bir yıldız tespit edildi. Bu yıldız dünyamızdan yaklaşık 1800 ışık yılı uzaklıktaydı. Yani eğer sinyal oradan geldiyse mesajın yola çıkışı bizim tarihimizde Roma İmparatorluğu dönemine denk giriyordu.
Bugün yeni nesil yapay zeka algoritmaları ve devasa radyo teleskop dizileri bu spesifik noktadan gelecek en ufak bir fısıltıyı bile kaçırmamak için tetikte bekliyor. Wow sinyali artık sadece eski bir kağıt çıktısı değil, modern astronominin en somut ve en heyecan verici hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. Bu modern veriler bizi somut bir hedefe yönlendirse de wow sinyalinin asıl ağırlığı sayılardan çok daha derinde, insanlığın evrendeki yalnızlığında yatıyor. Bilimsel bakış açısı her olayın rasyonel bir açıklaması olması gerektiğini savunur. Ancak wow sinyali o açıklamanın henüz ulaşamadığımız bir gri alanda durduğunun en büyük kanıtıdır. Bu sinyal bilimin sınır çizgisidir. Elimizde inkar edilemez matematiksel bir veri var ama bu verinin arkasındaki özneyi tanımlayamıyoruz. Vela olayında nükleer bir izi, Tunguska'da devasa bir patlamayı konuşurken veriler bize somut bir yol gösteriyordu. Wow sinyali ise bize sadece devasa bir soru işareti bırakıyor. Bazıları bunun basit bir ekipman hatası olduğunu iddia etse de o geceki kalibrasyon kayıtları Big Ear'ın kusursuz çalıştığını belgeliyor. Bu 72 saniyelik fısıltı evrenin bize söylediği ama bizim henüz dilini çözemediğimiz bir cümle olarak kalmaya devam ediyor. Ve belki de bu belirsizlik bilimi ve keşfetme arzusunu canlı tutan en büyük itici güçtür. Merak, o 72 saniyelik veriyi yarım asır sonra bile hala taze tutan tek şey. Evet, 15 Ağustos 1977 gecesi bir şeyler oldu. Ohio'nun sessizliğinde bir bilgisayar çıktısı insanlığın en büyük sorusuna kısa ama sarsıcı bir yanıt verdi. Ancak bu yanıt beraberinde binlerce yeni soru getirdi. Wow sinyali basit bir parazit miydi yoksa milyarlarca kilometre öteden uzatılan bir el mi? Jerry Ammon'un o günkü heyecanı bugün hala her teleskopun merceğinde, her verinin içinde yaşıyor. Belki de bir sonraki sinyal yarın gelecek. Belki de bir daha asla gelmeyecek. Ama biz dinlemeye devam edeceğiz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sinyal evrenin devasa bir tesadüfü müydü yoksa hala cevaplamadığımız o büyük çağrı mı? Bu bir teknosinyal miydi yoksa hala bilmediğimiz bir doğa olayı mı? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu kozmik gizemi birlikte tartışalım. Bir sonraki gizemli dosyada bilinen tarihin sınırlarında görüşmek üzere. Şimdilik sessizliği dinlemeye devam edin.